Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kez denediğinizde tekrar yapmak isteyeceğiniz favori tatlılarınızdan biri olacak. Arnavut mutfağına ait baklava tadında tespişli tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. ...200 gram yağı tencereye alıp eritelim. Ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Yağ eridikten sonra üzerine klasik su bardağı ile 1 su bardağı sıvı yağ ve 2,5 su bardağı süt ekleyelim. Süt biraz ısındıktan sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Videoda gördüğünüz gibi köpürmeye başladığı anda toplamda 5 su bardağı un ekleyelim. Yine videoda gördüğünüz gibi klasik su bardağı kullandım. Unun tamamını ekledim. Kısa yakın orta ateşte hızlı hareketlerle karıştıralım. Topaklanma olmaması için üzerine kaşıkla bastırarak karıştıralım. Hamur toparlandıktan sonra kısık ateşte 15 dakika karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi 15 dakika kısık ateşte pişirdim. Hamuru ocaktan alalım. Genişçe bir kabın içerisine aldım. Çabuk soğuması için biraz yayalım. Tamamen soğuyana kadar bekletelim. Ben çabuk soğuması için ara ara karıştırdım. Bu aşamada hamurun iyice soğumuş olduğundan emin olalım. Daha sonra üzerine bir kasenin içerisine 3 adet yumurtayı alıp videoda gördüğünüz gibi çatalla çırparak üzerine dökelim. Üzerine 1 paket vanilya ekleyip kaşıkla karıştıralım. Videoda da gördüğünüz gibi tatlımızın yapımı çok kolay. Lezzeti o kadar güzel ki bir kez denediğinizde kesinlikle favori tatlılarınızdan biri olacak. Buna eminim. Daha sonra kaşığı içinden alalım. Videoda gördüğünüz gibi elimizle iyice karışana kadar yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı da bu şekilde. Eşit 2 parçaya bölelim. Ben büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamı çok az yağla yağlayalım. Daha sonra 2 parçaya ayırdığımız hamurun bir tanesini videoda gördüğünüz gibi elimizle bastırarak eşit şekilde yayalım. Ben 1 kase kadar iri çekilmiş ceviz kullandım. Sizler isterseniz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Hamurun üzerine eşit şekilde yayalım. Daha sonra üzerine hafifçe bastıralım.
Kalan hamuru videoda gördüğünüz gibi küçük parçalar halinde açarak üzerine yerleştirelim. Bu şekilde uğraşmak istemezseniz çekilmiş cevizi hamurla birlikte yoğurabilirsiniz. Eminim ki o şekilde de çok güzel olacaktır. Açıkta kalan kısımları parmaklarımızla düzeltip tamamen kapanmasını sağlayalım. Daha sonra elimizle bastırarak iyice üzerini düzeltelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi baklava dilimi şeklinde keselim. İsterseniz kare kare de kesebilirsiniz. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi çatal veya kürdanla üzerine şekiller yapalım. Ve tatlımız fırına gitmek için hazır. 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 50 dakika kadar pişmeye bırakalım. Tatlımızı fırından almaya yakın şerbetimizi hazırlayalım ki şerbetimizin de sıcak olması gerekli. Tencereye 2,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. Daha sonra bir dilim limonu suyunu sıkarak içine atalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatalım. Ve 10 dakikanın sonunda ocaktan alalım. Üzerine bir paket vanilya ekleyip içindeki limonu da aldım. Şerbetimizi güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi tatlımız da nar gibi kızardı ve gayet güzel pişti. Benim fırınımda 50 dakikada pişti. İlk sıcağının çıkması için 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine sıcak şerbeti gezdirelim. Şerbetini iyice çekene kadar 1-2 saat kadar bekletelim. Zaten şerbetini kolayca çeken bir tatlı. Ben çok fazla vaktim olmadığı için 1 saat kadar beklettim.
Tatlımız servis için hazır. Gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak gerçekten çok harika bir tatlı oldu. Arnavut mutfağına ait baklava tadında bu harika tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğinizde eminim ki sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.